İnsanlık tarihi boyunca savaşlar, kaynak edinme, avlanabilme, suya erişebilme gibi ihtiyaçlar sebebiyle doğmuştur. İlk savaş muhtemelen kabileler arasında olup taş ve sopaların kullanıldığı ve kısa süreli savaşlardan oluşmaktaydı. Bu taş ve sopalar daha sonra yerini ok ve kılıçlara bırakmıştı. Düzenli ordular oluşmaya başlamış, artık top ve tüfekler de gün yüzüne çıkmaya başlamıştı. Sanayi devrimiyle beraber savaş teknolojisi de değişti. Artık makinalı tüfekler, demir yolları, devamında uçaklar ve denizaltılar. İnsanlık sürekli olarak öğreniyor ve öğrendiğini geliştiriyordu. Kabilelerden kalelere sürekli olarak gelişmeler oluyordu. Bu gelişmeler korkunç boyutlara, silahlar kitleleri yok etmeye yetecek boyutlara kadar ilerledi ve tarihler 6 Ağustos 1945 yılını gösterdiğinde ABD tarafından Japonya, Hiroşima'ya atılan bir atom bombası patladıktan sadece dakikalar içinde bir şehri yok etmiş ve 100 bin kişiyi etkileyecek güç ortaya çıkmıştır. Peki bu inanılmaz güçlere sahip nükleer bombalar nasıl keşfedildi? Biraz geriye gidelim. Yıl 1896. Fransız fizikçi olan Henri Becquerel, uranyumun kendiliğinden ışın yaydığını keşfetti. Bu keşif, atomun bölünebilir bir miktarda enerji barındırdığını kanıtlamıştı. Albert Einstein, 1905'te özel görelilik, diğer adıyla izafiyet teorisini yayınlamıştı. Bu teori E eşittir mc kare. Bu formülde E cismin enerjisi, m cismin kütlesi, c kare ışık hızının karesinin sayısal değeri çarpıldığında metre bölü saniye değeri kullanılmasıdır. İşte Einstein'ın bu teorisiyle temel bir ilişki kuran Henry Becquerel, bu formülle az miktarda kütlenin bile devasa bir enerjiye dönüşebilme fikrini oluşturmuştu. Tarih 1932. Nükleer enerji üretiminde olmazsa olmaz denilen atom çekirdeğini parçalamak için kullanılacak olan nötron James Chadwick tarafından keşfedildi. Bu keşif atom çekirdeğini parçalamak için mermi görevini görmesini sağladı. Tarih 1938. Alman kimyacı Otto Hahn ve Fritz Strassmann nükleer füzyonu keşfettiler. Uranyum atomlarını nötron ile çarpıştırdılar. Bu çarpışma sonrasında bir parçalanma gerçekleşti ve enerji açığa çıktı. Bu enerji kontrol altında tutulmazsa çok büyük patlamalara neden olabilirdi. Nötron uranyuma çarpınca uranyum çekirdeğinin parçalanmasına füzyon adı verilmişti. Tarih 1939. Nötron bulunmuş, uranyum ve nötron çarpıştırılarak bir enerjinin açığa çıktığı yani füzyon keşfedilmişti. İşte bu füzyonun keşfedilmesinden sonra Macar fizikçi Leo Szilard çarpışmadan sonra sadece enerjinin değil bunun dışında fazladan nötronların da serbest kaldığını fark etmesi, serbest kalan nötronların parçalandığında uranyum atomlarıyla çarptırılarak yeni füzyonların gerçekleştirildiğini ve bu enerjinin katlanarak artan zincirleme tepkimeyi başlatabilmesini düşündü. İşte bu kontrolsüz ve zincirleme bir tepkinin inanılmaz yıkıcı bir güce sahip olduğu silah yani atom bombasını yapmak için kullanılacağını anladı. Bütün bu keşifler yapılmış, Almanya'nın atom bombası yapma fikirleri Nazilerin bu inanılmaz gücü askeri olarak kullanıp ağır tahribat verme ve öne geçmesinden korkan bilim insanları Leo Szilard, Eugene Wigner ve Edward Teller ABD Başkanı'na mektup gönderip o mektubun okunması için çok güçlü ve itibarlı bir ismin imzasına ihtiyaç duyuyorlardı. O dönemde Albert Einstein dünya üzerindeki en tanınmış ve saygın bilim adamıydı. Einstein'ın imzasıyla ABD Başkanı Franklin Delano Roosevelt mektupta Hitler'in atom bombasına daha önce sahip olma riskini alamayacağına karar verir ve bu mektuptan sonra Manhattan Projesi İngiltere ve Kanada'nın desteğini alarak dünyanın son derece gizli ve ilk atom bombasını üretmek için kurulmuştur. Albert Einstein daha sonra verdiği bu karardan pişmanlık duyduğunu belirtmiş, 1947'de yaptığı bir açıklamada Almanların nükleer bomba geliştirdiğinde başarılı olamayacağını bilseydim hiçbir şey yapmazdım demiştir. Manhattan Projesi adını New York Manhattan bölgesinde kurulduğu için almıştır. Burada yürütülen ve son derece gizli tutulan proje nükleer füzyonu kullanarak bir atom bombasını üretmenin mümkün olup olmadığını araştırmak için dönemin en önde gelen fizikçileri ve mühendislerini bir araya toplamıştı. Proje maliyetinin büyük bir kısmı bomba için malzeme üretilen devasa tesislere harcandı. Oak Wright, uranyumu zenginleştirmek için kurulmuştur. Uranyum dünyada 3 farklı izotop halinde bulunur. Uranyum 238 doğada en yaygın bulunan radyoaktif izotoptur. Doğada 4,5 milyar yıl ömre sahiptir.
Hanford Site, Washington. Washington'da kurulan Hanford Site, plütonyum üretimi için reaktörler burada inşa edilmiştir. Plütonyum doğada bulunmayan ancak uranyum 238'den reaktörler aracılığıyla elde edilen yapay bir elementtir. Bu elementin nükleer silahlarda tercih edilmesinin sebebi düşük kütleye sahip ve nötron üretimi katsayısının fazla olmasındandır. Los Alamos Laboratuvarı, New Mexico. Burası nükleer silah tasarımı ve patlayıcıların geliştirdikleri yerin adıdır. 16 Temmuz 1945 yılına gelindiğinde Amerika, New Mexico'da bulunan Alamogordo çölünde 200 bin kişi atom bombasını üretmek için var gücüyle bir çalışma içindeyken bilmedikleri şey işlerini tamamladıklarında ortaya bir kitle imha silahı olan atom bombasının çıkmasıydı. Projeyi başında 11 kişilik yönetici grubu hariç kimse bilmiyordu. Teorik fizikçi ve atom bombasının babası olarak tanınan Robert Oppenheimer 1943 yılında direktörlüğe getirildi. Oppenheimer dönemin en parlak bilim adamlarını bir araya getirdi ve daha önce dağınık olan teorik ve deneysel çalışmaları tek bir çatı altında topladı. Los Alamos'ta Manhattan projesinin Proje Y olarak adlandırılan bölümü yürütüldü. Burada Little Boy, küçük çocuk ve Fat Man, şişman adam olarak adlandırılan Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan iki atom bombası da üretilmişti. İlk nükleer denemeyi Trinity adını verdikleri kod adı Gadget olan bomba ile gerçekleştiren Oppenheimer ve ekibi atom çağını başlatmış oldu. Trinity için gerekli olan en önemli şey plütonyum 239 çekirdeğiydi. Daha önce anlattığım gibi plütonyum doğada bulunmadığından dolayı onu uranyumla elde etmek için dünyanın ilk endüstriyel nükleer reaktörü Washington'da kurulmuştu. Şimdi sıra nakletmesindeydi. Üretilen bu plütonyum son derece tehlikeli ve kararsız bir elementtir. Yani atomların enerjisi ve madde yayarak değişmek zorunda olması demektir. Plütonyum nükleer silah yapımında en önemli ikinci maddedir. Eğer plütonyum tozları solma yoluyla açık bir yaradan içeri girerse veya yutulursa akciğer kanseri, kemik ve karaciğer kanseri genetik risk oluşturmaktadır. Bu nedenden dolayı plütonyum ilk önce kimyasal olarak saflaştırıldı ve cam küreler halinde veya küçük katı küreler şeklinde döküldü. Çoğu kilit malzeme yüksek güvenlikli tren ve askeri konvoylarla gerçekleştirildi. Sevkiyatta Albay Leslie Gross'un emriyle son derece sıkı güvenlik protokollerine uyan silahlı asker muhafızlar eşlik etti. Bu yolculuktan sonra test alanına giren plütonyum, Los Alamos'un en üst düzey güvenlikli ve erişimi kısıtlı binalara alınır. Daha sonra Oppenheimer'ın ekibi tarafından nükleer çekirdek olarak kullanılmadan önce son kez saflaştırılır ve yapılacak olan atom bombası Trinity için gerekli olan son şekile getirilir ve artık en kritik iş olan başlığı birleştirmeye gelmiştir. Steril bir ortamda patlayıcı mercekler, amper, nötron başlatıcı birleştirildi. Montajı tamamlanan Gadget, patlamanın etkisini tam ölçmek için yerden yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki çelik test kulesine yerleştirildi. Bombayı ateşlemek için gereken çok sayıda elektrik teli ve kablo da kuleye çekilmişti. Artık her şey geri sayım için hazırdı ve artık bombanın patlatılması için geri sayım başladı. 3, 2, 1. Bu zamana kadar patlatılmış en büyük bombadan kat be kat güçlü bir patlama ortaya çıktı. Bu güç tam 20.000 ton TNT yani 20 kilotonluk bir patlamaydı. Bomba patladıktan hemen sonra güneşten daha parlak bir ışık yayılımı gerçekleşti. Bu ışık patlama noktasından yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki insanları bile kör edecek güçteydi. Bombanın yerleştirildiği 30 metrelik çelik kubbe anında buharlaştı. Ani bir çok yüksek
yüksek derecelere ulaşan ısı dalgası ve daha sonra şok dalgası oluştu. Ortaya çıkan ateş topu yükselerek 12 metre havaya uzanan bir mantar bulutu oluşturdu. Bombanın patladığı yerde 730 metrelik bir yarıçap boyunca kumlar eriyip cama dönüşerek trinitit oluşumuna neden olmuştur. Kumun erimesi için gereken sıcaklığı 1700 santigrat civarında olduğu düşünülürse patlamanın ne derecede şiddetli olduğu ortaya çıkar. Trinity bombası 16 Temmuz 1945'te patlatıldı. Fakat radyasyon seviyesi hala 10 kat yüksektedir. Artık atom bombası keşfedildi. Almanlardan daha önce üstelik. Fakat burada üretilen bomba daha sonra Hiroşima ve Nagasaki'ye ölüm kusmaya giden 2 adet bombanın da yapımına yol açacak ve ülkeler hep daha büyüğünü yapmak için yarışacaktı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoma abone olup bana desteğinizi gösterebilirsiniz. Videonun altına yorum yaparak görüşlerinizi iletebilirsiniz. The world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another.